Herkese merhaba. Geçen hafta hatırlarsanız vlogun içerisinde Lightroom'la ilgili bir paylaşımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Konuyu tekrardan hatırlatayım. İzlemediyseniz geçen haftaki vlogu da izlemeyi unutmayın. Lightroom'da GPS koordinatlarını nasıl koordine edebileceğiniz, nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim. Lightroom'un içerisinde bir özellik var ve bu özellik de özellikle fotoğraf makinenizin GPS konum özelliği yoksa ücretsiz bir şekilde fotoğraflara nasıl GPS konumunun eklenebileceğini ben size anlatmak istiyorum. Yine geçen haftaki videonun içerisinde bir kısım var. Çok kısaca ben bahsedeyim. Ben normalde Nikon'un D810 modelini kullanıyorum. Maalesef D810 modelinin içerisinde de GPS modülü bulunmuyor. Bunu ayrıca satıyor Nikon. Bu da yaklaşık $250-300 civarında bir parça hatırladığım kadarıyla. Daha sonra internette ben bu parçayı arayayım dedim. Bunların da fiyatları yaklaşık $80'ın altında falan bulamadım. Hatta onları ararken insanlar bu GPS modüllerini nasıl kullanıyorlar, fotoğraf makinelerini nasıl takıyorlar diye bakarken YouTube'da bir iki tane video gördüm ve daha sonra onları inceledim. Konu aslında basitçe şöyle. Bildiğiniz üzere telefonlarımızda GPS özelliği var. Ve bu GPS özelliğini gezimiz sırasında ya da seyahatimiz sırasında ya da fotoğraf çektiğimiz sırada kaydedebiliyoruz. Ve bu kaydettiğimiz GPS bilgilerini GPX dosyası, İngilizce adıyla da GPX dersek, GPX dosyalarını bir telefonumuzdan alabiliyoruz. Bu aldığımız dosyaları bir yere kaydediyoruz. Bunu ben Samsung telefon kullanıyorum. Samsung telefonların içerisinde S-Health diye bir program var. Yani Samsung'un sağlık uygulaması. O böyle bir uygulama. Eğer telefonunuzda S-Health yoksa, Samsung değilse, mesela yürüyüş yapıyorsanız, bisiklet biniyorsanız Strava diye bir program var. Bildiğim kadarıyla Runtastic de GPX dosyasını dışarı aktarıyor. Bu da yoksa ben internette bulduğum bir program var. Bu oldukça iyi. Photo GPS Tag diye bir program. Bu programı tamamen Google Play'in konum bilgilerini alıyor. Ve hangi aralıklarla uyduya bağlanıp hangi aralıklarla bilgi alabileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında pilinizi çok daha verimli kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ayarların içerisinde bir takım ayarlar var. Kaç dakikada bir bağlanıp kaç dakikada bir veriyi alabileceği ile ilgili. Bu da oldukça iyi bir program. Hatta bunu yapan da kendi eşi için falan yapmış. Programa yorum yapmayın diyor. Yorum yaparsanız da diyor ben zaten update etmeyeceğim. Eşim ne zaman isterse o zaman update ediyorum diyor. İlginç de bir program. Ama bu programın şöyle bir kötülüğü var. Bunu kullanırsanız söyleyeyim. Bu programı kapatmadan dosyayı göndermeniz gerekiyor. Yani programı stop ettikten sonra programı kapatırsanız ve daha sonra bir önceki geziyi ben buna GPX dosyasını göndereyim derseniz bu maalesef mümkün değil. Bu program biraz böyle güdük yapılmış. Onun için start diyorsunuz, gezi bitiyor. Programı açıyorsunuz, stop diyorsunuz. Ekranı kapatmadan yukarıda bir tane uçak ikonu var. Uçak ikonuyla beraber program içerisinden GPX dosyasını kendinize göndermeniz gerekiyor. Bu programı kullanırsanız buna dikkat edin. Şimdi örneğin S-Health ile bu işi yapacağız. Bunların hepsi dediğim gibi bunların hepsiyle olabiliyor bu iş. S-Health'in içerisinde mesela yürüyüşü seçeceğiz. Yürüyüşü başlatacağız ve yürüyüş bittiği zaman yürüyüşün dosyasını, GPX dosyasını paylaş diyeceğiz. Ve bu dosyayı kendimize isterseniz mail atabilirsiniz, isterseniz Dropbox'a yükleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde o dosyayı bilgisayara almanız gerekiyor. Genel anlamıyla. Yapmanız gereken şey bu. Bu telefonun içerisindeki dosyayı bilgisayarınıza atacaksınız. Her ne şekilde yapabilirsiniz artık. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi bu dosyayı aldık. GPX dosyası bilgisayarımızda. Ve bu program açıkken bizim sahada çekmiş olduğumuz fotoğraf makinamıza kaydetmiş olduğumuz fotoğrafları da yine aynı klasörün içerisine alacağız. Şimdi sistem aslında basit olarak şöyle çalışıyor.
telefonun içerisindeki GPX dosyasının içerisinde hangi dakika, hangi saatte nerede olduğunuz işaretlendi. Sizin bir veri de fotoğraf makinenizin içerisindeki saat bilgisi. Şimdi burada telefonunuzun saatiyle fotoğraf makinenizin saatinin mutlaka aynı olması gerekiyor. Aynı değilse 1 saat kaymalı, 2 saat kaymalı gibi durumlar varsa da bunları Lightroom içerisinde yine ayarlayabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem telefonla fotoğraf makinesi saatleri aynı olsun ki ilk defa uğraşırken konuyu anlamakta zorlanmayın. İkisinin saati aynı. Fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan fotoğrafın içerisindeki bilgi 13-11'i gösteriyor. Ve telefondan gelen GPX dosyasının içerisinde 13-11'de nerede olduğunuz belli konum olarak. Bu konumları birbirine eşleştiriyoruz. Oldukça basit yani aslında mantığı. Şimdi gelin birlikte yapalım nasıl olacağını. Fotoğraflarımızı ve GPX dosyalarımızı bir tane klasörün içerisine ekledik. Bu klasörün adı 00 GPS deneme klasörü. Bunun içerisinde bir tane GPX dosyası var. İçerisinde de o gün, o tarihte çekilmiş fotoğraflar var. Lightroom'u açtıktan sonra folder'ın içerisinde Add Folder diyoruz. Burada klasörümüzü ekliyoruz. ...12 tane fotoğraf var. 12 tane fotoğrafı buluyor. Bunları ekle diyoruz. Fotoğraflar yavaş yavaş geliyor. Şimdi test etmek için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafın hemen sağ altta GPS ile ilgili bilgilerin olduğu bir yer var. Şimdi bu GPS bilgisi burada şu an gözükmüyor. Herhangi fotoğrafı seçerseniz. Library'nin içerisinde fotoğraflarımız açıkken, seçiliyken, altta bunların hepsi gözüküyorken gidiyoruz Map modülüne. Map modülünün içerisine geldiğimiz zaman burada fotoğraflarımızın hepsini seçiyoruz. Seçtikten sonra Load Track Log diyerek klasörümüzün içerisindeki GPX dosyasını ekliyoruz. Ekledikten sonra fotoğrafların hepsini seçiyoruz. Eğer rotayla fotoğraflar arasında zaman farkı varsa bu altta GPS Track Logs'un içerisine girdiğiniz zaman şurada Time Zone Offset var. Time Zone Offset'ten zaman düzenlemesini yapmanız gerekiyor. Yoksa eğer fotoğraflarla yani burada Track Log mesela 7.41'de başlamış 10.25'te bitmiş ama fotoğraflar 8.37'de başlamış 9.30'da bitmiş. Yani 7.41'de başladığımız yürüyüşümüzün ilk fotoğrafını 8.37'de çekmişiz anlamına geliyor. Bunu kontrol etmeniz lazım yoksa yanlış olarak etiketliyor. Zamanla fotoğrafları birbirine bağlıyor. Yani yanlış yerlerde çekilmiş olarak görebilirsiniz. Bunu önlemek için mutlaka bu altta Time Zone Offset'e bakın. Fotoğrafları seçtik. Track Log'u ekledik. Ekledikten sonra Map'e geliyoruz. Map'te Track Log'da Auto Tag Photos var. Bunu yaptığımız zaman bakın fotoğrafları nerelerde çekildiği buraya geldi. Şöyle yaklaşıyorum. Hangi noktalarda çektiyseniz yaklaştıkça o bölümlere doğru götürüyor. Ve üzerine tıkladığınız zaman buradaki 4 fotoğrafı mesela altta 4 taneyi görebiliyorsunuz. Ya da biraz daha mesela başka bir noktaya gittiğimiz zaman mesela buraya gittik. Burada 3 tane nokta var. Tıklıyorsunuz bunlar geliyor. Şimdi fotoğrafların hemen altında bir tane ikon beliriyor. Bu ikon da fotoğrafların GPS bilgisinin olduğunu gösteriyor. Hemen şurada sağ tarafa baktığımız zaman boylam, eylem, enlem, boylam bilgileri ne hemen burada görebiliyorsunuz fotoğraflarda. Ve bundan sonra fotoğrafları Lightroom'un içerisinden export ettiğiniz zaman bu dosya bilgileri metadatasının içerisine zaten geliyor. Ondan sonra bunu herhangi bir yere isterseniz 500px'e ya da Flickr'a herhangi bir yere eklediğiniz zaman enlem boylam bilgileri olduğu için fotoğraflarda direkt konum bilgileri gidiyor. Yani sizin gidip de yerleri seçmenize gerek kalmıyor. Hem böyle bir güzelliği var hem de fotoğrafı nerede çektiğinizi biliyorsunuz. Eğer bütün albümünüzdeki fotoğrafları bu şekilde düzenliyorsanız haritanın üzerine geldiğiniz zaman
Lightroom'un içerisinde koskoca bir dünya haritası var. Ve bu dünya haritasının üzerinde nerelerde fotoğraf çektiyseniz hepsi gözüküyor. Böyle de bir güzelliği var. Yani fotoğrafı nerede çekmiştim, hangi noktada çekmiştim gibi bir kafanızda soru kalmıyor. Bunu hangi konumda yapabiliyoruz? Dediğim gibi fotoğraf makinenizde herhangi bir şekilde GPS bilgisi olmayan, GPS özelliği olmayan dijital bir fotoğrafta çektiğiniz zaman her zaman konum bilgilerini bu şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Program bilgilerini, telefondaki program bilgilerini ben yazıyorum videonun altında. Bu Android telefonlar için bulduğum bir çözüm. Sizin farklı bir çözümleriniz varsa, yani iPhone ile ilgili siz mesela bunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl yapabilirsiniz deneyip de yorum yazarsanız videonun altına memnun olurum. Hem böylece iPhone kullananlar da bu işle ilgili çözüm bulmuş olurlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Benim için çok faydalı olan bir şeydi bu. Buluştu diyeyim. İnternette keşifti. Ve Türkçe videolarda bunu görmediğim için özellikle paylaşmak istedim. Yabancı videolarda, bir iki videoda var bu konu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Fotoğrafla kalın, videoyla kalın, bisikletle kalın. Hangisini seviyorsanız onunla kalın. Pardon.com'u takip etmeyi unutmayın. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyanın hepsinde varız. Yorumlarınızı, istediğiniz konuları belirtebilirsiniz. Videolar altına yorum yapmaktan da çekinmeyin. Hoşça kalın.